Merhaba. Bugün de yeni kameramla sohbet etmeyi istedim. Yine bir kere daha yapmıştım bunu. Biraz da uzun sürmüştü. Bakalım nasıl olacak. Hani uzun sürerse onun kurgusu nasıl olacak? Yine teknik detaylarda boğulmam. Bugün çünkü bir şey yapmak istedim. Kahvemi alıp sizinle oturmaya karar verdim. Bugün çok fazla korku bastırdı beni. Korku duygusu son günlerde zaten ağır basıyor diğer duygulara göre. Ve korkuya rağmen ilerleme, korkuya rağmen bir şey yapma, korkuya rağmen çekim yapacağım ya deme cesaretini göstermek istedim. Yine bilmiyoruz olacak mı, olmayacak mı? Ama en azından bir şeyle uğraşınca ve sonunda üretebilince ve üretirken ki o akışta iyi geliyor. İyi geliyor yani, evet. Bu nedenle bakalım sohbetimiz nasıl ilerleyecek. Umarım beni kahveye kabul ettiniz evinize. Yarın doğum günüm. Bu vesileyle birlikte doğum günümü de kutlamış oluruz. Yarın telefonumu kapatmayı düşünüyorum. İnziva gibi bir şey yapacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Kendimle geçireceğim, kendimle kutlayacağım. İlk defa kapatıyorum telefonumu. İlk defa yalnız kalıyorum diyemeyeceğim sanırım. Ama ilk defa kapatıyorum telefonumu. Korku. Bir yudum alayım. Korku neden var? Ev arama sürecinde oluyor bu. İşte yurt dışında yalnız yaşadığım için, şekilde işte her işi yaptığım için, yani geçinmek için vesaire. Yani dolayısıyla bu ne demek? Her işi yapıyorum. Çok yüksek maaşlı yerlerde çalışmıyorum. Çok da yer değiştirdiğim için herhangi bir yerde de işte düzenli kalmadığım için o şekilde ilerlemiyor yani. Şu anda da tercihim daha kısa süreli çalışmaktı herhalde. Hem sağlığım açısından hem de bunları üretebilmeme vesile oldu ve bunu devam ettirebilme açısından da değiştirmedim bu düzeni henüz. Ama bu şekilde devam ederken bir yandan hani güvence biraz daha azalıyor tabii. Ve ev ararken burada özellikle büyük şehir olduğu için oldukça zorlanıyorum. Bu belirsizlik her seferinde olduğu gibi illaki bir şekilde bir barınak çıkıyor karşıma. Bir şekilde bir kaygı veriyor. Bu böyle devam etsin istemiyorum. Seçimlerimin sonucu olarak olduğu için herhangi bir şeyden şikayet etmiyorum. Yeterince öğrendiğimi düşünüyorum bu hayat biçiminden. Bu daha önceki videoda bahsettiğim geçici, kanda bırakma, bir şeye bağlanmama, bunların bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Evet. Ama artık yerleşik olmak istiyorum ben de. Bu arada kendime güvenim var. Her şekilde e, yapabilirim. Yani bir şekilde bir yer bulurum. Her şekilde hayatta kalabilirim. Bunu biliyorum. Bu konuda kendime güvencim tam. Ama yine de bir an geliyor. Kaygı çok derin bir yerde kendini de var ediyor. Duygularımı düzene sokma, daha iyi hissetmek için yaptıklarım var arada sizlerle paylaştığım. Aynı zamanda bu da var işte şu anda bir şey yaratmak, üretmek, sizlerle konuşmak. Bakalım nasıl olacak. Ama tabii ki sadece bu değil. Korku yayıldığı zaman birçok şeyden çıkabiliyor. Şu andaki iyileşme süreci diye adlandırdığım sürecimde birçok şey yüzeye çıkabiliyor. Geçenlerde yakın zamanda bir eskiden beri konuşmadığım bir arkadaşım iletişim kurdu. Orada da bir korku yüzeye çıktı. İncinme korkusu sanırım. Kalbim küt küt attı. Ağladım falan. Neler oluyor? Çünkü aslında çok net bir şekilde sanki bir son gibiydi. O yüzden sanırım ondan sonraki bir şekilde ben de işte incinme korkusu. Bıraktığımız gibi değil kimse. Ben de. Dolayısıyla benim şu an geldiğim süreç bayağı bir hassas bir süreç. Özellikle bu yolculuğumda çok hassaslaştığımı düşünüyorum. Ve tabii ki alkolü bırakmanın da büyük bir etkisi var. Bu alkolden ayrı bir şekilde, bağımlılıklardan da ayrı bir videoda detaylı konuşacağız. Daha yapılandırılmış bir videoda olmasını isterim. Ancak kendi sürecimden biraz bahsedebilirim. Yani şu anda alkol almadan tüm her şeyle çıplaklığıyla yüzleştiğim için, bütün duygularımı uyuşturmadan yaşadığım için, aynı zamanda tabii ki
fiziksel etkileşimde olduğum bir çevrem olmadığı için tamam, iyileşme yoluma odaklandım. Ama bunu hiçbir şekilde kendimi uyuşturmadan yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de uyuşturduğum zamanlar oluyor. Bir şekilde bir dengeyi bulmam lazım çünkü. Ya işte çok yemek yiyorum bir şey izlerken bu gibi şeyler yapıyorum arada. Çok ekmek yiyorum falan. Böyle ataklarım oluyor ama yani alkolün verdiği zararı vermiyor ya da onun uyuşturma hali. Bunun gibi şeyler olmuyor. Şu an düşününce çok garip geliyor çünkü gerçekten çok uzun yıllara yayılmış bir alışkanlık var. Yani bu duygularıyla baş edememek ve işte ne bileyim bir süre boyunca detoks yapıyorum diyelim ya da 2 seneye yakın eski partnerimle bırakmıştık güzel birbirimize destek olarak. Ama bir şekilde o geri dönüş ve bir şekilde ona sarılma, bir şekilde kendini öyle idare etmeye çalışma diyeyim. Yani çok büyük bir alışkanlık içerek. Ve şu an yani sosyal medyada olduğum için görüyorum. Alkolü bıraktım. İşte 1. ayımdayım. Neler ya, bu çok güzel şeyler sayıyorlar. Öyle olmuyor yani. Eğer ciddi biçimde dediğimiz de nedir aynı zamanda, yani çoğu insan gizli alkolik, hani bilmiyorlar alkolik olduklarını bile. Sadece bu şekilde birçok şeyle baş edebiliyorlar. Bunu da eğlence adı altında pazarlıyoruz. Yıllarca ne yapacağımızı bilemedik alkol içmezsek. Birçok arkadaşımla, eski arkadaşlarımla mesela. İsterseniz her gün bir tane için, isterseniz her hafta sonu için, isterseniz ciddi biçimde deli gibi için, fark etmez. Eğer sistemli bir şekilde zaten alkol hayatınızdaysa, bıraktığınızda evet birçok şeyin değişik olduğunu görüyorsunuz. Ama o sosyal medyada söyledikleri gibi inanılmaz her şey böyle, işte şöyle hüzün çıktı içimden. İşte ne bileyim, çok sağlıklıyım ama bunu seviyorum. Öyle bir şey değil yani. Birçok duygunuz yüzeye çıkıyor. Herkes diyor ki işte şimdi şöyle spor yapıyorum, böyle bir... Ya evet, yerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Evet, sağlıklı alışkanlıklar elde etmeye çalışıyoruz ama temizlendik, bitti gibi bir şey olmuyor. Zor bir süreç oluyor. Birçok şeyle gerçekten bu sefer baş etmeye çalışıyorsunuz. Kendinizle baş etmeye çalışıyorsunuz. Çok böyle savunmasız hissettiğiniz anlar oluyor. Çünkü kapatmışsınız o düğmeyi. Hani kapatabildiğiniz bir düğme varmış eskiden. Sisteminizi tak diye kapatabiliyormuşsunuz. Ve her zaman öyle işte bıraktım çok güçlüyüm gibi bir şey olmuyor. Çok çok işte savunmasız hissettiğiniz anlar oluyor. Oraya geri dönmek istediğiniz anlar oluyor. Ama yani böyle aklınızda arınma yerinde, rehabilitasyon merkezinde, filmlerdeki şeyler aklınıza gelmesin. Bu bildiğimiz işte hepimizin hayatına soktuğu, sadece alkol de değil birçok bağımlılığımız var bunun içinde tabii ki. Böyle bir alışkanlığın hayatınızdan tamamen çıktığını düşünün. Ciddi bir eksiklik oluyor. Hayatınızdan bir şey yok oldu. Bir kere yas tutacaksınız neredeyse. Öyle bir şey oluyor. Ve onun yokluğunda nasıl olacağını bilmediğiniz bir haliniz var. Onu görüyorsunuz. Birçok şey hayatta yine zorluklar oluyor. Onlarla tek başınıza kalıyorsunuz. Çünkü o böyle artık size eşlik eden bir şey olmuş. Bu kötü alışkanlıklarınız. Sevdiğiniz bir şey olmuş. Öyle kolay değil yani. Birçok kişinin de kabul etmediği bir alışkanlık aslında. Yani alkol bazında konuşursak. Çünkü aslında belli zaman içmesek bile sonra tekrar geri döneceğiniz bir yer olduğunu biliyorsunuz. Onu tamamen kapatmak bambaşka bir şey diye düşünüyorum. Her şeyle tüm çıplaklığıyla yüzleştiğiniz bir zaman. Bırakma yolculuğu. Şimdi insanlar karıştırabiliyor sosyal medyada beni görenler. İşte ha bu kız o zaman tamam ayık kalma döneminde onun iyileşmesinden bahsediyor diyorlar. Ama öyle değil. Benim iyileşme yolculuğum birçok şey içinde kapsıyor. Evet, bu da var işin içinde. İşin zor bir dinamiği ayrıca. Ama zaten bu neden var? Yüksek hassasiyet olan yerlerimi kapatmak, şalteri indirmek için var. İdare edemediğim duygularımı, travmalarımı, şu ana kadar görmek istemediğim birçok şeyi, var olma biçimimi, bunların hepsini kapatmak için
olan bir şeydi aslında. Dolayısıyla siz iyileşme sürecinizde bunlarla yüzleşiyorsunuz ama iyileşme süreci zaten alkole dair değil demek istedim. Zaten ben bunlarla çalışmak istediğim için, daha dürüst olmak için kendime bir şekilde bunu da bırakmam gerekiyordu ve bıraktım. Yargı ve kibir çok fazla geldiğim yerde açıkçası. Şimdi alkol dedim, alkol içtiğim eski arkadaşlarım aklıma geldi. Oradan yargı, kibir aklıma geldi. Çünkü bir alkol soframız aklıma geldi. Anlatayım ya, sohbet ediyoruz. Karşılıklı içiyoruz ikimiz. İnsanların aklının olduğunu, dolayısıyla mantıklı davranmaları gerektiğini söylüyordu bana. Bunu kabul ettirmeye çalışıyordu. İnsanların yaptığı seçimlerden, hadi politika diyelim, onu da söyleyeyim. Aslında nerede işte doğarsa doğsun o insan mesela, hani örnek spesifikleşiyor gittikçe ama hani mesela atıyorum işte çok hiç eğitim almayan bir yerde doğmuş olsun. Onu bile kabul etmiyordu. Çünkü işte akıl verilmiş, hani onu bir şekilde sorgulayıp öğrenmesi lazım falan gibi. Ya neyse, insanları olduğu gibi kabul eden biri değildi. Ve çok yargı ve kibir barındıran biriydi. Ve zaten dominant olduğu için de aslında travmatik etkiler alan başka arkadaşlar da oldu. Eğer izlediyseniz videolarımı, işte onaylanmak için aslında sürekli birileriyle uyumlanıyorsunuz. Dominant kişilerle arkadaşlık etmenize yol açabiliyor. Yani yetiştiğim yerde de var yargı, kibir. Yani zaten işte tanıdık yerlere çekiliyoruz, değil mi? O insanın hangi koşullarda yaşadığı, hangi duyguları hangi koşullarda oluşturduğu veya işte bugünkü haline nasıl geldi, nasıl büyümüş falan, bunlarla hiç ilgilenen biri değil. Yani sonuca bakıyor, işte ona göre yargı dağıtıyor. Şaka kisvesi altında birçok aşağılama şeyleri var falan. Yani neyse, sonuç olarak huzurlu bir yaşlılık geçirmeyeceği belli bir insan. Ben şimdi çok çalışmalara katıldığım tüm çalışmalarda, eğitimlerde insanlar kendilerinde geliştirmek istedikleri şeyleri söylüyorlar. İnsanlar kendilerini görüyor şimdi. Öz farkındalıkları biraz olan insanlar bu insanlar. Önce kendini kabul ediyor insanlar. Ondan sonra o kendilerinde gördükleri özellikleri dönüştürmeye çalışıyorlar. Kendimize ve başkalarına zarar veren özelliklerse, böyle insanlarla tanışmanın vermiş olduğu bir göz açılması da var. Yani evet, artık ben istemiyorum başka, yani böyle olmayan insanlarla birlikte olmak. Çünkü hani çok yönlü görmek, aslında o insan hangi koşuldan gelmiş, o yüzden hani neden işte bu sonuca ulaşmış hayatında gibi sorgulamaları yapamayan insanlarla, hatta bu sorgulamaları yapamayan insanlar kendi hayatlarında da gerekli sorgulamaları yapamıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde devam etmeye, kör bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ya üzücü bir durum tabii. Kendisini geliştirmeye çalışmayan insanla birlikte olamazsınız yani. Hani nereye kadar birlikte olursunuz? Ya işte kendinizi küçülteceksiniz bir yerde. Çünkü size zarar vermeye devam edecek. Ya da seçiminizi yapacaksınız. Zor da olsa, çünkü yıllarınız geçmiş bu insanlarla, değil mi? Ben de böyle yerlerde yetiştiğim için kendimde gördüğüm çok rahatsız edici o yargı, kibir, hani özellikle de kendinizle çalışırken eğer işte kör noktalarınız varsa oraları fark etmeniz de çok vurucu oluyor. Neyse, gelişmeye açık olmayan insanlarla çok zor kısacası. Ya şöyle, mesela bir önceki videomda hediyeden bahsettim. Şu anda baktığım hediye. Öyle bir yerden gelmişim ki, o güvensizlik, insanlara karşı olan o güvensizlik. Yani böyle bir hediye alan biri ise vardır onun altında bir şey falan. Korkunç yani. Korkunç bir güvensizlik, korkunç bir şüphe, korkunç bir yargı, korkunç bir kibir. Hepimizde olan çok zor özellikler var, değil mi? İnsani özellikler, kıskançlık var, egosantrik hallerimiz var, yargılamalarımız var. Yani bütün bunlar var bizde. İnsanız, insani özelliklerimiz olarak var. Bunları görüp bunları nasıl iyiye dönüştürebiliriz? Ya da zarar veren hallerimizi nasıl iyileştirebiliriz? Şefkat önce kendimize nasıl gösterebiliriz? Yani bence zaten buraları dönüştürme hep öz şefkat çalışmalarıyla ilgili bir şey. Önce öz şefkatin olacak. Önce kendini kabul edeceksin. Sonra başkalarını kabul etmeye başlayacaksın. Kör bir şekilde kalınca hayat çok çok daha zorlaşıyor. Kabul etmedikçe her şeyi, bağımlılıklarımızı, kötü özelliklerimizi
kabul etmedikçe, açık iletişimde olmadıkça bir şekilde mutsuz oluyoruz. Ve böyle yaşlanmak da çok üzücü bir şey sonunda. Ne yazık ki. Dolayısıyla önceden de bahsettiğim topluluklar, yani işte kendimizi geliştirdiğimiz o gittiğimiz eğitimler, yaptığımız terapiler, katıldığımız gruplar, gerek etkinlik olsun, gerek paylaşım yaptığımız yerler olsun, farkındalık çalışmaları, bağımlılık üzerine olan topluluklar, bir sürü şey var yani böyle kolektif birbirimizi destekleyebileceğimiz yerler. Hem beslenebiliyoruz hem de karşılıklı fayda sağlayabiliyoruz sonunda. Bir de sizi gerçekten dinleyen insanların olması, aktif bir şekilde, yargısız. Buna dair bir Carl Rogers'tan bahsetmiştim bir Instagram Reels'inde ama aynı zamanda burada Shorts'ta da paylaştım. Hümanistik yaklaşımdan gelen biri Carl Rogers. Onu refere ederek aslında birinin yanında koşulsuz var olmanın ona ne kadar büyük bir hediye olacağından bahsettiğim küçük bir paylaşım var. Bakabilirsiniz ona. Bence çok değerli bir hediye. Çok anlamlı bir hediye. Buradayım demek. Hepimizin hayatında böyle insanlar olsun umarım. Ama kendimizi, özümüzü fark ederek, öz farkındalığımız gelişerek, kendimizi severek aslında biz de o kişiye dönüşüyoruz. Ve biz dönüştüğümüzde de öyle kişiler buluyoruz. Yani mesela İşte böyle şeyleri konuşabildiğim arkadaşım, bir önceki de videoda bahsettiğim arkadaşım. Yani her şekilde birbirimizi dinlemekte zorlandığımız zamanlar oluyor tabii ki. Birbirimizi kırdığımız zamanlar oluyor. Bence ikimizin de iyileşme yolculuğu. Ya bence zaten herkesin bir iyileşme yolculuğu var kendini geliştirmeye çalıştıkça. Sürekli bir iyileşme halindeyiz ömür boyu. Bunu birlikte işte yaşamak, tanıklık etmek birbirimize, her şeyi konuşabilmek uzaktan da olsa aslında çok değerli bir şey. Anlaşamadığın yerlerde de yani sonuçta mükemmel olmayı amaçlamıyoruz böyle bunu yaparken de değil mi? Nasıl mükemmel olabiliriz ki? Hatalarımız oluyor ama bunları açık bir şekilde konuşabilmek. Yani sen beni orada dinleyemedin diyebilmek mesela. Şimdi bütün bunlara yabancı olduğunuz zaman zorlanıyorsunuz. Ama mükemmellik beklememek lazım. Kendimizden de karşıdakinden de eğer dürüst olduğumuza inanıyorsak, açık iletişimde olduğumuza inanıyorsak, birbirimizi dinlemeye niyet ettiğimize inanıyorsak bir yerden başlamışız demektir. Böyle insanlar olsun hayatımızda umarım hepimizin. Sarılıyorum. İyi ki doğdum.